Mucize Şans kanalından merhaba. Bu videoda Plüton Retrosu'nun anlamını, bu dönemde doğan bireylerin korkularını, hissettiklerini ve kendilerini daha hissetmelerine katkı olacak hem kanalımızda yayınladığım bilinçaltı çalışmalarını önereceğim hem de videonun sonunda korkuları iyileştirme çalışmaları paylaşacağım. Retro gezegenleri olanların olmayanlara göre korkuları daha fazla olur. Retro etkileri yoğun hissedilen bir haritada kişi önce fazla aktif ve hareketli olup sonra da birdenbire enerjisini ve duygularını geri çekerek başarısız durumlara düşebilir. Aşırı hassas olan kişi bu durumda kendini kapatır ve toplumdan uzaklaşabilir. Mitolojide yeraltı tanrısını simgeleyen Plüton'un astrolojideki yeri bilinmeyen şeyler, ölüm ve ölümden sonraki yaşam olduğu gibi yeniden doğmayı, eskiyi ortadan kaldırıp yenisini yaratmayı ve dönüşümü anlatır. Bu nedenle küllerinden yeniden doğan zümrüt anka kuşuna benzetilebilir. Gizli kalmış, saklanmış, görülmeyen her şey Plüton'un ilgi alanına girer. Plüton'u güçlü olanlar oldukça çekici ve gizemli kişiler olabilir. En büyük arzular ise güçlü olmaktır. Aciz duruma düşmekten hiç hoşlanmazlar. Plüton retrosuna doğan bireylerde gücünü kaybetmekten korkma, öfkenin çok bastırılması ve olmadık yerlerde ortaya çıkması, bulunduğu topluma ayak uydurmama isteği, kendine zarar vermeye eğilimi, kendisinden intikam alan, güdüleriyle hareket eden, idare edilmesi zor saplantılar, yok sayarak ilerleme, başkaları tarafından aldatılma ve kontrol edilme korkusu baskın olabilir. Buna rağmen korkularını kendilerine saklamaya eğilimli olurlar. Çünkü düşüncelerini söylerse savunmasız görünecekleri endişesini taşırlar. İsteklerini, sahip oldukları gücü, hırslarını başkalarına yansıtmazlar. Bu yüzden onlar birçok başarıyı göz önünde olmadan elde ederler. Hayat yolunda güçsüz olmaktan korkarlar. Otoriter tarafları hem kendilerini hem de çevresindekileri baskılamalarına neden olabilir. Kontrolü kaybetme korkusu yaşarlar. Bu durum birlikteliklerinde aşırı sahiplenici, kıskanç tavırlar sergilemelerine de neden olabilir. Bu bireylerin bir anda değişime ayak uydurmaları, dönüşmeleri kolay olmayabilir. Değişim için hazır hissetmeleri gerekir. Plüton retrosu hangi eve yerleştiyse bireyler de o alanlarda bir takım zorluklarla defalarca uğraşmak zorunda kalabilir. Retroda doğan bireylerin kendilerini tanımaları, eksik yanlarıyla barışıp düzenleme yoluna gitmeleri ve kişisel ilgi yeteneklerini ortaya koymaları, değişime daima açık olmaları önemli. Plüton konularını iyileştirmek için Plüton iyileştirme çalışma videosu yayınladım. Bu video dışında size önereceğim bakış açılarını iyileştirme çalışması yapabilirsiniz. Bu çok kolay bir çalışma. Ben cümleleri paylaşacağım. Siz bu konularla ilgili bakış açılarınızı kontrol edin ve kendi kendinize cümleye odaklanarak iyileştirin. Burada iyileştirme cümlesinde şifa ilginç kelimesine ait. Çünkü ilginç kelimesini söylediğimizde konuya olan bakış açımız nötrdür, yargılama yoktur. Cümleyi tekrar ederek daha önceki korkularımızı, yargılarımızla iyileştirmiş oluruz. Zaten bugünlerde tam da Plüton retrosunu yaşıyoruz. İyileştirmek için harika zamanlar. Kuşkucu yanınız fazlaysa ya da başkalarının kuşkuculuğu sizi sık sık rahatsız ediyorsa, kuşkucu olmak bakış açısı, ilginç bir bakış açısı cümlesini sürekli tekrar ederek hem bu konunun yarattığı olumsuz psikolojik etkiden hem de fiziksel sorun yarattıysa bundan özgürleşirsiniz. Veya güvenmek ifadesi size ne hissettiriyor? Buna bakın. Kendinize veya başkalarına güven problemi sık sık yaşıyorsanız, güvenmek bakış açısı, ilginç bir bakış açısı cümlesini sürekli tekrar ederek belki 10 dakikada, belki 1 saatte konuyu iyileştirebilirsiniz. Süresi sizin çalışmanıza ve yaşadıklarınıza bağlı. Şu aklınızda olsun. Sadece bir bakış açısını iyileştirmek bile hayatınızdaki tıkanıklıkların çözülmesine katkı olur. Aciz duruma düşme korkunuz varsa, aciz olmak bakış açısı, ilginç bir bakış açısını çalışabilirsiniz. Güçlü olmak size ne hissettiriyor? Güçten korkuyorsanız veya güçsüz duruma düşme korkunuz varsa, güçlü olmak bakış açısı, ilginç bir bakış açısı cümlesine çalışabilirsiniz. Sakin olmak size rahatsızlık veriyorsa, sakin olmak bakış açısı, ilginç bir bakış açısını çalışabilirsiniz. Böylece öfkenizi, alınganlıklarınızı iyileştirmeye başlarsınız. Ya da bunun yerine öfke bakış açısı, ilginç bir bakış açısını da çalışabilirsiniz. Diğer cümleleri de veriyorum. Siz önce konuya olan bakış açınızı gözden geçirin. Sorun görüyorsanız cümleye çalışın.
Değişim korkusu için değişmek bakış açısı ilginç bir bakış açısı. Herhangi bir konuda iyileşme umudu olmayanlar için iyileşmek bakış açısı ilginç bir bakış açısı. Cesaret sorunu yaşayanlar için cesur olmak bakış açısı ilginç bir bakış açısı. Kıskançlık sorunlarıyla mücadele edenler kıskançlık bakış açısı ilginç bir bakış açısı. Zengin olmayı isteyip zenginliği veya zenginleri yargılayanlar zengin olmak bakış açısı ilginç bir bakış açısı cümlelerine çalışma yapabilir. Bilinçaltı çalışma video linklerini yorum kısmında paylaşacağım. Videoyu beğenirseniz abone olup beğen butonuna tıklayıp sevdiklerinize tavsiye etmeyi lütfen hatırlayın. Yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bütüne katkı olsun. Sevgiyle kalın.